Merhaba araştıran insanlar. Günümüzde okyanusun derinliklerinde halen yaşaması kuvvetle muhtemel, tarih öncesi dev bir köpek balığı hakkında tüm detayları paylaşacağımız bir Kült TV videosuyla beraberiz. Yıllar boyunca megalodon köpek balığı görenlerin iddiaları dünyamızın okyanuslarında hala devreye gezen, tarih öncesi büyük bir köpek balığı efsanesine yol açtı. Carcharodon megalodon bir zamanlar gerçek bir köpek balığıydı. Dünyanın görmüş olduğu en korkunç avcıydı. Modern bilim çoktan soyunun tükenmiş olduğunu iddia etse de gün geçtikçe bulunan kanıtlar ve artan gözlemler bunun aksini söylüyor. Hala hayatta olabileceği fikri ise hem ürkütücü hem de büyüleyici. Çoğu deniz biyolojisi uzmanı ve köpek balığı araştırmacısı imkansız olduğunu söylese de yine de büyük bir yırtıcı köpek balığının okyanusların derinliklerinde bir yerlerde var olmayacağını iddia edebilmek olanaksızdır. 20 metre uzunluğa varan megalodon şimdiye kadar yaşamış en büyük köpek balığıydı. Yetişkin balinaları avlayan dişlerin ve kasların oluşturduğu en mükemmel parçalama makinesiydi. Derin ve karanlık sularda hala keşfedilmemiş devasa canlılar olduğu biliniyor. Megalodonsa bilim tarafından ısrarla inkar edilmekte. Yine de dünyanın dört bir yanından 30 fit uzunluğunda ya da daha fazla büyüklükte köpek balıkları ara sıra rapor ediliyor. Acaba bunlar modern megalodonun görülen yeni boyutları mı? Yoksa bu şahitler ne görüyor? Ana bilim akımı yanlış mı? Yoksa hala okyanuslarda mı? Megalodonun hala bizimle birlikte olduğunu öne süren bazı etkileyici kanıtlara ve hikayelere göz atacağız. Sonuçta karar vermek size kalmış. Gerçek megalodon köpek balığını sadece fosil kayıtlarından ve korunmuş dişlerden tanıyoruz. Köpek balığı iskeletleri çoğunlukla kıkırdaktan ibaret olduğundan bunlar fosilleşen tek kısımlardır. Modern zamanlarda hiç canlı veya ölü örnek bulunamamıştır. Ayrıca rekor bir resmi görüş de yok. Peki bizi hala megalodonun okyanuslarda olabileceğini düşündüren şey nedir? Daha da önemlisi, daha önce böyle bir şey oldu mu? Aslında tuhaf deniz canlılarının oranlarının artması üzerine önceliği vardır. Bazıları megalodon köpek balığı gibi bir zamanlar soyu tükenmiş olarak düşünülmüştü ya da yalnızca efsaneler olduğuna inanılıyordu. Dev ağızlı köpek balığı. İnanılmaz, dev ağızlı köpek balığı uzunluğu yaklaşık 9 metreye kadar büyüyebilen başka bir büyük deniz yaratığı. Ancak bu canavar çok uzun zamandan beri derin sularda yaşıyordu. Ve bu sebepten araştırmacılar onu atlamış ve 1976 yılına kadar keşfedilememişti. Sadece geceleri yüzeye çıktığı için bazı araştırmacılar megalodonu bulmayı bu kadar zor hale getirmenin de aynı davranış olabileceğini söylüyor. Megalodonun hala hayatta olduğunu gösteren iyi belgelendirilmiş bir avuç kanıt ve ifade vardır. İşte daha iyi bilinen hikayelerden birkaçı. HMS Challenger tarafından bulunan dişler. 1875 yılında 10.000 yaşındaki iki megalodon dişi HMS Challenger'ın derin bir deniz seferi sırasında bulundu ve temizletildi. Kullanılan yöntemler doğruysa bu, daha önce inandıklarından çok daha yakın bir sürede soyu tükenmiş ve modern insanları çağdaş hale getirdiği anlamına gelecekti. 10.000 yıl. Paleontoloji dünyasında sadece bir göz kırpmasına bedeldi. Megalodon köpek balığının okyanus derinliklerinde keşfedilmemiş son 10.000 yıl hayatta kalabileceğini düşünmek için harika bir hayal gücüne gerek yoktu. Dev köpek balığından korkan balıkçılar, yerel balıkçılar inanılmaz büyüklükteki köpek balığından sonra tekrar denize çıkmayı reddetti. David Steed adında Avustralyalı bir doğa bilimci bu tür deniz olaylarını kaydetmek için 1918 yılında kendi ekibini kurmuş ve onları kameraya almaya çalışmıştı. Bu kişiler balinalarla ve büyük köpek balıklarıyla tanışan deneyimli deniz adamlarıydı. Fakat gördükleri şey onları çok korkuttu ve çalışmayı reddettiler. Steed'e göre gözlemledikleri şey 35 ila 60 metre uzunluğunda ve saf beyaz renkteydi. Bu oranlar inanılmaz görünüyordu. Bir köpek balığı bu kadar büyür müydü? Bu kişiler olayı abartıyor muydu? Yoksa sadece kafaları karışık mıydı? Büyük köpek balığı balıkçı teknesi tehdidi. 1960 yılında 55 metrelik bir balıkçı teknesinin kaptanı teknelerinden büyük dev bir beyaz köpek balığını gördüklerini bildirdi. Tekne demir atmışken yanlarından geçmişti. Mürettebat resmi olarak görüşmeyi reddetti. Ancak kaptan bunun bir sorun olabileceğini düşünerek olayı rapor etti. Deneyimli bir denizci olan kaptan balina gördüyse balinaları tanıyabiliyordu.
ve gördüğü şeyi karıştırma tecrübesizliği yoktu. Teknenin yanından geçen şeyin gerçekten de dev bir köpek balığı olduğunu iddia ediyordu. Bu gibi öyküler gerçek buluşmalara dayanıyor mu? Yoksa sadece denizde çok uzun süredir kalan denizcilere ait hayal gücünün ürünü müydü? Balina saldırısı. 21 Ocak 2009 tarihinde Hawaii sahiline büyük bir balina cesedi vurdu. Dalgaların sahile sürüklediği cesede dikkatle bakıldığında kuyruk kısmından büyük bir parça olmadığı görüldü. Sanki bir yere kısılmış gibi düz bir şekilde kesilmişti. Cesedi inceleyen deniz biyologları bunun tek bir seferde olduğu yönünde beyan bildirdi. Ceset taze sayılırdı. Yani uzun zamandır denizde sürüklenmemişti. Bu da her balığın bir parça alıp koca bir kesik yapma ihtimalini zayıflatıyordu. Peki, koca bir balinanın yarısını tek bir seferde kopartacak kadar büyük hangi hayvan yaşıyordu? Bunu belirtmediler ve konu zaman içinde kapandı. Eski resimdeki kanıt. Nazi arşivlerindeki açıklanamayan bir resim geçen yıllarda büyük bir heyecan yarattı. 18 Aralık 1942'de Güney Afrika Cape Town'da çekildiği belirlenen resimde bir Nazi denizaltısı görülmekteydi. Fakat resmi sıra dışı ve açıklanamaz yapan şey ise denizaltının hemen yanında beliren sudan çıkmış devasa bir yüzgeç ve kuyruk parçasıydı. Bu yüzgeçe sahip deniz hayvanı inanılmaz bir büyüklükte olmalıydı. Denizaltının boyu ile bir ölçeklendirme yapıldığında yüzgeç ile kuyruk kısmının arasında tam 63 feet yani neredeyse 20 metre vardı ki hayvanın baş kısmı hariç. Yüzgeçler dikkatle incelendiğinde bir köpek balığı yüzgeci olduğu açıkça görülmektedir. Bilim adamları büyük beyazlar gibi Megalodon'un da deniz fidanlıklarında büyüyüp böyle yaşayabileceğini düşünüyor. Bunun gibi yerler genç köpek balıklarının göreceli güvenliğinde büyüyüp beslenebilecekleri genellikle kıyıya yakın olan alanlardır. Küçük megalodon genç balıkları veya diğer küçük av öğelerini burada yemeye başlamış olabilir ve daha büyük olduğunda daha da büyük avlara geçebilir. Peki öyleyse bebek megalodon köpek balıkları nerede? Anne babaları gibi büyük derinliklerde yaşıyor olabilirler. Ya da o kadar seyrek görülen ve büyük beyaza çok benzer oldukları ihtimali vardır. Çünkü onlar fark edildiklerinde sadece büyük beyaz köpek balığı yetişkinleri olarak tanımlanabilmektedirler. 2009 yılında Megalodon için bir üreme alanında Panama açıklarında bulundu. Bugüne kadar bu bulunan ikinci yerdi. Panama Üniversitesi'nde bir ekip tarafından led uzmanları fosilleri topladı. Kurtarılan diğer megalodon dişleriyle karşılaştırdı. Dişler küçük köpek balıklarına ait oldukları sonucuna ulaşıldı. Dişleri inceleyerek uzmanlar küçük megalodonun 20 metre uzunluğunda olabileceğini belirledi. Bu şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük beyaz köpek balıkları için bile devasa bir boyuttu. Megalodon köpek balığının okyanuslardaki canavar olduğu açıktır. Ancak megalodon kadar korkunç bir başka yaratık olabilir mi? Yakın zamanda keşfedilen Livyatan balinası uzun bir ayak boyunda dişleriyle megalodon kadar büyüktü. Yemek için megalodon ile yarıştı. Fakat bu iki tarih öncesi vahşi avcı karşı karşıya geldiğinde acaba ne oldu? Öyleyse bu köpek balığı böyle vahşi bir avcı olduğu halde neden öldü? Ne yazık ki en güçlü canlılar bile tabiat anaya karşı uygun değildir. Megalodon dünyanın her okyanusunda yaşarken gezegen o zamana kadar sıcak bir yerdi. Okyanuslar hala sıcak ve kıtalar Miyosen döneminde birbirlerine yakındı. Şimdi kuru olan kıyı kesiminde ılık sığ denizler kaplıydı. Kuzey ve muhtemelen dünya okyanusları içinde Megalodon'un büyük erişimini sağlayan Güney Amerika arasında uzanan bir deniz vardı. Çevre bir soğuma dönemine girdiğinde deniz seviyeleri düşmeye başladı. Akıntılar kaymaya başladı. Ve yalnızca okyanusun kendiliğinden soğuması değil, aynı zamanda da gıda arzında da bir değişime neden oldu. Megalodon ya daha soğuk iklimlerde kayboldu ya da besin sorunları sebebiyle bu yeni çevreye uyum sağlayamadı. Fakat bu yeni ortama ve Megalodon'un soyunun tükenmesini ihlal edebilecek diğer büyük yırtıcı deniz canlılarının yeniden evrimiyle durumun karmakarışık olabileceği olasılığı da bulunmakta. Bir coğrafya dergisinde yayınlanan Nisan 2016 tarihli bir makalenin de Zürih Paleontoloji Enstitüsü ve Müzesi Üniversitesi'nde bir araştırma ekibinin yaptığı araştırma anlatılmaktadır. Çalışma için araştırma ekibi ilk olarak Megalodon'un büyük ölçüde nüfusunun küresel sıcaklığın soğuması teorisini inceledi. 200 Megalodon kayıtlarından elde ettikleri ve dünya çapında Megalodon nüfusu aralığından ayrıntılı bir harita oluşturuldu.
İklim değişiklikleri kayıtları ve haritaya göre Megalodon nüfus azalması ve iklim değişikliği arasındaki geçmişte bir ilişki olduğu keşfedildi. Megalodon hala hayatta kalmak için daha soğuk sıcaklıklara, farklı bir ıslah örneğine ve çok farklı besin kaynaklarına uyum sağlamalıydı. Bu da bizi bazı megalodon popülasyonlarının olabileceği spekülasyonları yapılan Mariana Çukuru'na ve okyanusun diğer derin bölgelerine batmaya zorlamakta. Balinaların ve dev kalamarların okyanusların çok derinlerinden geldiğini biliyoruz. Bu yüzden megalodonun isteyeceği, bu yiyecekleri bolca bulabileceği, okyanusların derinliklerinde olabileceği akla gelebilir. Aslında büyük beyaz köpek balıkları ile ilgili yapılan son araştırmalar yiyecek aramak için oldukça derin dalışlar yapabildiklerini göstermektedir. Megalodon benzer alışkanlıkları izlediyse belki de derin okyanus yaşamına uyum sağlaması bazı uzmanların öne sürdüğü gibi hayatta kalması kolaylaşabilirdi. Ne yazık ki bir hayvan ne kadar büyükse çevresel değişikliklere uyum sağlaması da o kadar zorlaşır. Bu köpek balıklarının büyük çoğunluğunun besin arzına büyük bir sıkıntıya adapte olabileceği ise zor bir ihtimal. Büyük deniz memeleriyle beslenmek için evrimleşmiş bir hayvan, örneğin okyanus balıklarıyla beslenmeye başlaması zor ve uzun bir süreç olacaktır. Bununla birlikte farklı deniz kaynaklarına ve yaşam biçimine biraz uyum sağlamış olan küçük bir nüfusun ölümden kurtulabileceği ve küçük bir kalıntı olarak nüfusunun muhafaza edilebileceği de düşünülmektedir. Bu, megalodon olaylarının ve hikayelerinin hepsi caziptir. Fakat bu büyük köpek balığının hala canlı olduğunu düşünmek için yeterince gerçek midir? Dünyanın okyanuslarında bir yerde hala saklanmakta mıdır? Sahilden denize girerken endişelenmek için herhangi bir neden var mıdır? Eğer bu sizi daha iyi hissettirirse ana bilim akımı bugün megalodonun var olma ihtimalini destekleyen tam kanıtlara sahip olmadıklarını söylemekte. Fakat yine de denizlerde, derin okyanuslarda, orada bir yerde devriye gezen, devasa, canavar bir köpek balığı fikrini bile düşünmek büyüleyici. Halen okyanusların çok büyük bir kısmının keşfedilmemiş olması ihtimali ise bu düşünceyi hep canlı tutmakta. Kim bilir, belki de gerçek derinlerde bir yerde bulunmayı bekliyordur. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için Kült TV'ye abone olarak Araştıran İnsanlar topluluğuna katılmayı unutmayın. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın Kült TV'nin Araştıran İnsanları.